Merhaba sevgili anne ve babalar. Bebek gelişimi video serimize hoş geldiniz. Öncelikle gebeliği geride bırakıp o güzel yavrunuzu elinize aldığınız için sizleri tebrik ve takdir ediyorum. Allah analı babalı büyütsün inşallah. Hafta hafta gebelik videolarımızı izlediyseniz konsepte aşikarsınız demektir. İlk 2 ay boyunca hafta hafta 36 aya kadar ay ay yavrunuzun gelişimini anlatacağım. Bu hafta bebeğinizin dünyadaki ilk haftası. Bakalım ne gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz. Birazdan hepsini öğreneceksiniz. Eğitim videosuna geçmeden önce beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdiden teşekkür ediyorum. Vakit kaybetmeden videoya geçelim. Bebeğiniz nihayet kucağınızda 9 ay merak edip bekledikten sonra o tatlı kokulu şirinlik paketi kollarınızda. Belki de yeni doğmuş bebeğinizin gözlerinin kabarık ve buruşuk olmasını beklemiyordunuz. Ama onun su dolu rahminizde uzun süre kalması ve ardından doğum kanalından sıkı bir şekilde çıkması düşünüldüğünde bu mantıklı gelebilir. Neyse ki bu güzel hafta ilerledikçe bebeğiniz daha da fotojenik olacak. Tüm bu ilk kucaklamaların, ilk beslenmelerin, ilk ten tene sarılmaların tadını çıkarmayı unutmayın. Şimdi ailenizin en yeni üyesiyle bağ kurma sürecini başlatma zamanı. Unutmayın, bu sevgi ve bağlılık duyguları her zaman otomatik bir şekilde gerçekleşmez. Ancak bazen önümüzdeki haftalar ve aylar boyunca büyümesi zaman alır. 3 veya 4 aylıktan küçük yeni doğanların 24 saatlik bir süre içinde 14 ila 17 saat uykuya ihtiyacı vardır. Ve genellikle yemek için her 2 ila 4 saatte bir uyanırlar. Elinizi bebeğinizin karnınıza koyduğunuzda başını o yöne doğru kaldırmaya çalışacaktır. Ayrıca 20 ila 40 santim mesafedeki nesnelere de odaklanabilecektir. Tam olarak emzirme pozisyonunda ona bakarken yüzünüzün olacağı mesafe yani. Muhtemelen bu hafta ve önümüzdeki haftalarda çokça yapacağınız bir etkinlik olacak bu. Belki de yeni doğan davranışlarından en dikkat çekici olanı tüm yeni doğan bebekler için standart olarak gelen yerleşik refleksler olacaktır. Bunlardan biri bebeğinizin yanağınıza dokunduğunuzda o yöne dönmesi olacaktır. Bu köklenme refleksi bebeğin yerini bulmasına yardımcı olur. Emme refleksi de bebeğin beslenmesi için meme veya biberonda kolaylık sağlayacaktır. Bebeğiniz ilk başta çok uykulu görünüyorsa şaşırmayın. Hayatının 2. ve hatta 3. gününde belirgin bir uyuşukluk beklenir bebeklerden ve muhtemelen yeni doğanlar doğumanın yorucu işinden sonra iyice dinleniyorlardır bugünlerde. Siz anneler yorgun olan tek kişinin siz olduğunu düşündünüz değil mi? Haftalar ilerledikçe daha uzun süre uyanık kalacaklar. Şimdilik onun uykusundan yararlanın. O dinlenirken siz de dinlenmeye zaman ayırın. Ortalama bir yeni doğan yaklaşık 3,5 kilo ağırlığında ve yaklaşık 50 santim uzunluğunda olacaktır. Bebeğiniz bundan daha mı büyük, daha mı küçük? Tam zamanlı yeni doğanların büyük çoğunluğu 2,5 ila 4,5 kilo ağırlığında ve 45 ila 55 santim uzunluğundadır. İşte beklemediğiniz bir şey. Küçük çocuğunuz doğumdan sonraki ilk birkaç gün içinde biraz kilo verecektir. Aslında neredeyse tüm yeni doğanlar hastaneden çıktıktan sonraki ilk haftalarında ortalama ağırlıklarının %5 ila %10'unu kaybedeceklerdir. Hastanedeyken tıbbi personel küçük bebeğinizin kan pıhtılaşma yeteneğini geliştirmek için K vitamini iğnesi yapabilir. Hepatit B aşısı bebeğinize verilebilir ve en az 34 diğer ciddi metabolik bozukluğu taramak için kan genellikle topuktan alınır ve test yapılır. Yeni doğmuş bebeğiniz için dokunarak yapılan diğer taramalar arasında doğuştan kalp hastalığı testi ve işitme testi bulunur. Bebeğinizin vücudunu kaplayan ince tüylere lanuga adı verilir ve önümüzdeki birkaç hafta içerisinde dökülecektir bu tüyler. Artık bebeğiniz rahimden kollarınıza güvenli bir şekilde teslim edildiğine göre anlaşılır bir şekilde öncelikle küçük çocuğunuza bakmaya odaklanacaksınız. Ama bebeğe odaklanırken kendinizi de düşünmeyi unutmayın ve kendinizi de ihmal etmeyin asla. Bir bebeğin pembe tenini sarıya çeviren yaygın bir durum olan sarılık tüm bebeklerin %60'ında görülür. Tipik olarak doğumdan 2 ila 3 gün sonra ortaya çıkar ve 1 hafta ila 10
10 gün sürer. Çoğu durumda sarılık kendi kendine veya bazen hafif bir tedaviyle hiçbir etki olmaksızın geçer. Sarılığı önlemek için yapabileceğiniz hiçbir şey olmasa da özellikle bebeğinizi hastaneden eve getirene kadar durum gelişebileceğinden belirtilerini izlemek ve gerekirse tedavi görmesini sağlamanız önemlidir. Sarılık genellikle önce yüzde ortaya çıkar ve ardından gözlerin beyazları dahil olmak üzere vücudunun geri kalanına yayılır. Kontrol etmenin iyi bir yolu bebeğinizi doğal güneş ışığına maruz bırakmak ve parmaklarınızı alnına ve burnuna hafifçe bastırmaktır. İzleri yaptığınız yerde cilt sarıya dönüyorsa çocuk doktorunuzu mutlaka aramalısınız. Siyah ve kahverengi tenli bebeklerde sararma yalnızca avuç içlerinde ve ayak tabanlarında görülebilir. Bu yüzden orayı kontrol etmelisiniz. Doktor muhtemelen bebeğinizi muayene etmek ve kandaki bilirubin seviyelerini belirlemek için bir kan örneği almak isteyecektir. Doğumda bebeğinizin dışarı çıkmasıyla aşağı yukarı 7 kiloyu geride bıraktınız. Bu muhteşem dönüm noktası sonrasında ilk dışkınız biraz yavaş gelebilir. Geç gelmesinin sebeplerinden birisi dolaşım sistemine yardımcı olan mide kaslarınız gerildi ve zayıfladı. Bir diğer sebebimiz ise bağırsaklarınız hemen işe geri dönme konusunda isteksiz olabilir. Özellikle bu kaslar doğum sırasında travma geçirmişse bu kaslar daha sakin davranabilecektir. Bunun dışında ama aynı derecede güçlü olan korku faktörü de yer alabilir. Muhtemelen dikişlerinizi ayırmaktan, hemoroidlerinizi ağırlaştırmaktan, yoğun ağrı yaşamaktan veya utanmaktan endişelenebiliyorsunuz. Özellikle de devlet hastanesinde aynı odayı paylaşıyorsunuz. Ancak bağırsaklarınızı ne kadar çabuk hareket ettirirseniz o kadar iyi olur. O sevimli küçük bebeği dışarı çıkarmak için uzun süre zorlandıysanız tabiri caizse ringde dövüşürken gözüne birkaç yumruk yemiş boksör gibi hissedebilirsiniz. Ve siz de öyle görünebilirsiniz. Siyah, mavi ve kanlı kırmızı gözler yepyeni anneler için tipik bir özelliktir. Ancak zararsız ve geçicidirler. Ikınırken yüzünüzdeki kasların gerilmesinin bir sonucudur. İyi haber şu ki birkaç hafta içinde dövülmüş görünüm kaybolacak ve gözleriniz normale dönecek. Doğum sonrası dönemde biraz daha oyalanabilecek şey bu gözlerin altındaki torbalardır. Yakında göbek adınız olacak yorgunluk ve hala hamilelikten arta kalan ekstra vücut sıvıları göz şişkinliği söz konusu olduğunda hep birlikte güçlü bir kokteyl oluştururlar. Peki ne yapmalı? Günde birkaç kez soğuk kompres uygulayarak iyileşmeyi hızlandırmayı deneyebilirsiniz. Soğuk çay poşetleri de işe yarar. Çay şişkinliği azaltmaya yardımcı olabilecek doğal büzücü olan tanin içerir. Ayrıca arnika, papatya ve salatalık gibi rahatlatıcı maddeler içeren göz jelleri deneyebilirsiniz. Başınızı kaldırmak için birkaç yastık üzerinde uyuyarak, tuzlu yiyecekler ve alkolden uzak durarak ilk etapta gözlerinizin sarkmasını önlemeye çalışabilirsiniz. Ve en önemlisi dinlenin. Dinlenin, yapabildiğiniz kadar dinlenin. Doğumdan yaklaşık 2 ila 5 gün sonra sütünüz geldiğinde göğüsleriniz tıkanır ve şaşırtıcı derecede sertleşir. Emzirmiyorsanız kan dolaşımınız birkaç gün içinde geçmelidir. Bu durumda kan dolaşımını en aza indirmek için sıkı bir sütyen giyebilirsiniz. Ayrıca meme ucunuzun uyarılmasından kaçınmalısınız. Aksi takdirde memeleriniz süt üretmeye devam edecektir. Buz paketleri rahatsızlığa yardımcı olabilir. Eğer emziriyorsanız 2 ila 3 gün içinde kan dolaşımının azalmasını bekleyebilirsiniz. Ancak bebeğinizle göğüsleriniz arasında iyi bir arz-talep ilişkisi kurmanız birkaç hafta sürebilir. O zamana kadar emzirme seansından önce ılık kompres ve sonrasında soğuk kompres uygulamak gibi ağrı ve rahatsızlığı en aza indirmek için yapabileceğiniz bazı adımlar vardır. Bir pompa veya elle biraz süt sağmak, göğüslerinize masaj yapmak ama en önemlisi bebeğinizi 2 ila 3 saatte bir sık sık besleyerek sertleşmeyi azaltabilirsiniz. Birinci haftayı da geride bıraktık. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve hemen şuradan abone olmayı unutmayın lütfen. İlginiz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki görüşmemize dek sevgiyle kalın.